Arkadaşlar bugün size psikolojik sağlığı tüketen 6 şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer bu 6 madde hayatınızda varsa bir şeyler yanlış. Hemen bu 6 maddeyi öğrenin ve hayatınızdan çıkarın. Daha sağlıklı ve mutlu bir hayata kavuşun. Eğer bunu yapabilirseniz psikolojiniz düzelir, daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayata kavuşursunuz. Bak benden söylemesi. Hemen veriyorum uzatmadan bu 6 maddeyi. Bakın kontrol edin sizde var mı yok mu? 1. Hayır diyememek. Ah hocam be, en büyük sorunum bu. İnsanlara hayır diyemiyorum. Kendi bütün önceliğimi, her şeyimi bırakıyorum, insanlar için koşturuyorum. Bir de kıymetini bilseler, hayatta bilmiyorlar. Sonra üzülüyorum, ben bunu bir daha yapmayacağım diyorum. Bakıyorum bir daha yaparken buluyorum. Ne yapmam lazım hocam? Valla şunu yapman lazım. İlk önce kendi önceliğin, daha sonra başkaları. Zamanın varsa insanlara yardımcı olmak güzel bir şey. Ama kendi işini bir kenara bırakarak insanlara yardımcı oluyorsan bu iyi bir şey değil. Şimdi evde bozuk tamir edilecek çeşmeler var. Evde yapılacak işler var. Hanım söyleyip duruyor. Kavga ediyoruz biz yapmadığım için. Komşu çağırıyor. Diyor ki vallahi bizim çeşmelerde problem var. Sen anlıyorsun bu işlerden. Ben diyor bırakıyorum her şeyi. Gidiyorum yardımcı oluyorum. Bu sefer hanımla papaz olursun. Evdekini yapmadın gittin komşudakini yaptın. Olmaz. Kendi önceliklerinizi belirleyin. Ondan sonra başkalarına yardımcı olun. Ve yapamayacağınız sizi zorlayan bir şey için evet demeyin, hayır deyin. Yapamam deyin, meşgulüm deyin. Ben bunu yapamam, bana uymaz deyin. Bunu söylemekten bir şey yok. Sanki bunu söylersem sevilmeyeceğim, insanlar beni dışlayacak gibi düşünüyoruz. Ama aslında kendimizi kullandırıyoruz. 2. İyi gelmeyen insanları hayatımızdan çıkaramamak. Ah be! Valla pozitif insanlar var, negatif insanlar var. Bak pozitif insanlar enerji katar, neşe katar, keyif katar. İnsanlar bunların yanında mutlu olur. Ama bir de negatif insanlar var. Enerji emiciler. Onların yanında durdukça enerjin tükenir. Çalışma isteği duymazsın. Hiçbir şey yapmak canın istemez. Yaşadığına pişman olursun. Enerjini tüketirler insan. Toksit insanlar. İnsan onlarla beraber yaşamaya başladıkça herkesi potansiyel eleştirilecek, suçlayacak insan olarak görmeye başlar. Ya hayata küsersin. Özgüvenini, öz saygını kaybedersin. Daha ne diyeyim? Onun için bu tarzda seni negatife sürükleyen insanları hayatından çıkarman lazım. Tamam da hocam bu insan en yakınım. Yani nasıl diyeyim eşim. Çok yakınım ya annem babam. En yakının bile olsa arana bir mesafe koyman lazım. Gel, görüş. Yanında fazla takılma. Bir an önce kaç. Durma. Ne kadar az bu insanla vakit geçirirsen bunlar radyasyon gibi. Radyasyona o kadar az maruz kalırsın. Benden söylemesi. Onun için bu insanları çıkarabiliyorsan hayatından çıkar. Çıkaramıyorsan görüşmelerini azalt. 3. Geçmişe takılıp sürekli düşünmek. Şimdi geçmiş maalesef hala seni meşgul ediyorsa ve sürekli geçmişi söyleyip dile getirip duruyorsan plakta bir problem var. Takılı kalmış plak. Geçmişte yaşadığın sıkıntılar, problemler sende oluşturduğu travmayı atlatamamışsın. Atlatamadığın için sürekli detaylı olarak geçmişi gündeme taşıyorsun. Bu aslında senin yardım alman gerektiğinin göstergesi. Ve yardım al. Yani yardım almaktan çekinmeyin. Çünkü kendi başına çözebilseydiniz bunu çözerdiniz. O geçmişteki yaşadığınız travmanın sizin üzerinizdeki etkisini atamadığınız için sürekli geçmiş günümüzde. Tamam da bugünü yaşıyorsun, geçmiş o kaldı geride. Kalmadı hocam, hala hayatımın her alanında sürekli aklıma geliyor. İşte bu bir problem. Bu senin psikolojik manda tüketir, enerjini emer ve seni sağlıksız bir insan haline getirir. Geçmiş aklına geldikçe geleceğe bak. Ne seni mutlu ediyor, neleri yaparak daha huzurlu ve mutlu oluyorsun, bunlara yoğunlaşmaya çalış. Geçmiş, geçmişte kaldı. Artık geleceğim var. Ben geleceğime göre hareket edeceğim şeklinde bakmayı başarabilirsen bunu atlatırsın. Yoksa işin zor. 4. Herhangi bir şeye bağımlı olmak. Bak bağlı ol ama bağımlı olma. Özellikle bağımlılık zayıflık, bir zaaftır. Acizlik, zayıflık, onsuz yapamamak. O olmayınca sanki o olmayınca hayatı tarumar oluyor. Böyle bir şey yok. Her şeyin yokluğu ve yoksunluğu aslında aşılabilecek bir şey. Onun yokluğuna dayanamam. Her şeyin yokluğunu aşmayı başarmalısın. Hiçbir şeyden kopamam.
her şeyden kopmalısın. İradeli insan bunu çözer ve bu bir zayıflığın göstergesi. Hayatında nelere bağlısın, nelere bağımlısın. Bağımlı olduğun şeyler gözden geçirip o konudaki senin zayıflığının göstergesi, bunu görmek lazım. 5. Onlar ne der düşüncesiyle yaşamak. Kardeşim, el alem ne der? Şunu mu derler, bunu mu derler? Ya bu maalesef en büyük sıkıntılarımızdan birisi. El alem ne der hapishanesi. Şimdi özellikle kekeme olduğum dönemde rezil olma duygusu. Acaba ne derler? Konuşmak istiyorum. Rezil olma duygusu, başkası ne der, gülerler, bana dalga geçerler korkusuyla geri adım atıyorum. Ve saklanıyorum, hiç konuşmuyorum. Kim kaybetti? Ben kaybettim. Benim 4 sene, 5 sene, aşağı yukarı 4,5 sene saklanma dönemim oldu ya. Neden? Rezil olacağım, başkası ne der yüzünden. Ben içime kapandım, saklandım, konuşmadım hiç. Kim kaybetti? Ben kaybettim. Benim mutluluğum ya da mutsuzluğum başkasına bağlı değil, bana bağlı. Ben mutluysam, ben huzurluysam ne diyorlarsa desinler. Onların ne dediği beni niye bu kadar etkiliyor ve ilgilendiriyor? Bir defa bunu çözmeden hayatınızda mutlu olamazsınız. Ve psikolojik sağlığınızı da düzeltemezsiniz. 6. Kendinle baş başa kaldığında vakit geçirememek. Hocam ben böyleyim, kendi başıma hayatta kalamam, canım sıkılıyor. Şimdi benim bir oğlan var benden beter. Nasıl? Canım sıkılıyor, canım sıkılıyor, canım sıkılıyor, canım sıkılıyor. Evin içinde hep böyle geziyor valla. Elinde tablet, bilgisayar, elinden bir al, canım sıkılıyor, canım sıkılıyor, canım sıkılıyor. Sarıcı arı gibi tepemizde bize sarıyor bu sefer. Şimdi bununla ilgili örnekler var mı? Çok fazla örnek var. Bu sağlıklı bir durum değil. Kendi başına eğlenebilen, vakit geçirebilen, kendi başına mutlu olmayı başarabilen insan olmak. Bu psikolojik sağlığın göstergesi. Eğer kendi başına olduğunuzda duvarlar tepenize geliyor, içinize bir karamsarlık çöküyor, ondan sonra moral bozukluğu yaşıyorsanız ve içinizde bir daralma oluyorsa bu psikolojinizin iyi olmadığının göstergesi. Kendi başına kitap okumak, film izlemek, müzik dinlemek, ibadet etmek, meditasyon yapmak, kendi başına spor yapmak, kendi kendinize kaldığınızda hiçbir şey yapmasanız bile oturup kendinizi dinlemek, kendi iç dünyanızda kendinizle sohbet etmek bile harika bir şey. Hocam sonra deli demesinler bize. Boş ver, ne derlerse desinler. Sen kendi kendine mutluysan ve kendi kendine huzur duymayı biliyorsan zaten milletin ne dediğini de önemsemezsin. Sen artık aşmışsın demek. Ya. Evet arkadaşlar, bu 6 madde psikolojik sağlığınız adına çok önemli. İnşallah bu 6 maddede eksikleriniz yoktur. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla WhatsApp'tan paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada videolarımın altyazılarını herkese açtım. Farklı dillerde altyazı nasıl çevriliyor bununla ilgili bilgisi olanlar varsa yardımcı olsun. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.